ülkeymiş gibi düşünmeyin. Böyle elinde şişe şişe içkiyle gidenler de var. Birayla gidenler de var. Şöyle bir de şuradan göstereyim size. Welcome to China. Egzotik olaylar var arkadaşlar. İpler mipler. Abicim nereye düştük biz ya? Hello. Striptease bar varmış arkadaşlar orada da. Bu arada da bizi neler karşılıyor bilmiyorum ha. Arkadaşlar merhaba. Şimdi check-in yaptım Londra için. Yalnız burada şöyle bir durum var. Londra'ya gidecek herkes güvenlik kontrolünden geçmek zorunda. Şurada önce bir check-in öncesi size bir güvenlik araştırması gibi bir şey yapıyorlar. Benim işte neden gittiğimi sordular, işte ne yapacağımı sordular. Orada eğitim dedim, işte madem eğitim belgesini gösterebilir misiniz falan filan, böyle amirleri varmış. 2-3 kişi ayrı ayrı, onlar hepsi baktı. Ondan sonra tamam dediler, normal check-in yapabildim. Arkadaşlar şimdi Londra Gatwick havalimanına indim. Klasik polis kontrolü yapıldı. Hani ne yapacaksınız, niye geldiniz falan filan. Öyle birkaç dakikada sorular bitti. İsterseniz bu konuyla alakalı videoda ayrıyetten çekebilirim. Londra'dan videoları çekeceğim. Hadi görüşürüz, eyvallah. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi sizlere kalmış olduğum yeri hemen böyle birkaç dakika gösterip ondan sonra Londra'ya doğru tekrar gideceğim. Arkadaşlar ben burayı çok beğendim. Hemen hemen her şey sıfır diyebilirim. Şöyle. Ha bir de gelirken mutlaka şöyle bir priz alın. Üçlü. Çünkü İngiltere bizim şu şeyleri kabul etmiyor. Olmuyor. Ben gelirken getirmiştim yanıma. Şu benim yatağım. Şöyle benim bir de balkonum var. Airbnb'den tuttum burayı. Çok güzel bir manzarası var. Şöyle mutfak. Şöyle de bahçemiz var. Herkese iyi akşamlar. No, thank you. Burada canlı bir hayat var. Hani saat 10.30-11 ama kimsenin umurunda değil. Hava hala soğuk ama insanlar yine de takılıyorlar. Güzel bir ortam var. Ben de gelmişken sizler için çekeyim dedim. Şimdi şu karşı tarafta şöyle Çin Mahallesi gibi bir mahalle var. Oraya geçeceğim. Işığın yanmasını bekliyorum. Araçlar gördüğünüz gibi soldan akıyor. Türkiye'deki gibi değil. Telefonu çok fazla havaya kaldıramıyorum. Çünkü İngiltere'de çok fazla telefon hırsızlığı oluyormuş. Hani şu bisikletler var ya, aynı zamanda şarjlı. Bunlar ile çok hızlı bir şekilde çalıp kaçabiliyorlar. Burada telefonsuz da kalmak istemiyorum. O yüzden biraz dikkat edeceğim. İnsanlar burada şöyle ayakta bekleyebiliyorlar. Mesela şöyle gördüğünüz gibi ayakta beklerken kimse kimseye takılmıyor. Hani niye bekliyorsun? İşte niye dışarıdayız? İnsanlar sıra beklemekten hiç gocunmuyorlar. Bizim Türkiye'deki gibi değil. Biz biraz sıra beklediğimiz zaman bazen problem yaratabiliyoruz ama burada öyle bir şey yok. Burada insanlar sırada beklerken sosyalleşiyorlar, birbirleriyle konuşuyorlar, birasını içiyorlar. Herkes takılıyor birbirleriyle.
Geldiğinden belli her yerde ot içiyorlar. Yani bilmiyorum. Her böyle bir 10-15 dakikada bir kokusunu alıyorum arkadaşlar. Burası da Chinese Street. İşte Çin yemekleri, Çin kültürüne ait hediyelik eşyalar vesaire. Öyle bir yer. Hemen Soho bölgesine yakın. Yani dip dibe diyebiliriz. Güzel yapmışlar ama. Süslemişler falan. Burada anladığım kadarıyla bayağı bir yaşayan Çinli de var. Şu tuktukları da şeye çevirmişler. Şöyle bisikletli şekilde hem şarjlı. Arkadaşlar bir de müthiş bir şekilde Pakistanlı, Hindistanlı var. Müthiş. Şöyle döneyim. Size şöyle de göstereyim. Oh, it's fine, no problem. Yolunuz düşerse Londra'ya mutlaka bence gelip bu caddeyi görün derim. Bir de böyle tersten gideyim. Havalar soğuk olmasına rağmen yine de canlı. İnsanlar anladığım kadarıyla bu bölgelerde çok fazla takılıyor. Yani şu an hava soğuk olmasına rağmen insanlar bu kadar kalabalık bir şekilde buradaysa yani Temmuz Ağustos'ta falan burayı düşünemiyorum. Mutlaka daha şeydir. Şimdi şöyle bir de size fiyatları göstereyim. Herhangi bir Çin mutfağında şöyle okuyabiliyor musunuz arkadaşlar? Yani 15 pound olanlar var. Şöyle tavuk olanlar var 20 pound. Ondan sonra şöyle göstereyim, çorbalar var. Sizler isterseniz durdurup bakabilirsiniz. Ben hızlı geçiyorum da. Hemen Londra'nın merkezinde arkadaşlar burası. Böyle zor bir yer değil. Bir de arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum size. İngiltere'de aşırı bir şekilde gay var abi. Yani ben daha önceki geldiğim seferde de başıma böyle bir olay gelmişti. Yanlış bir mekana girmiştim, hemen kaçmıştım. Burada da gelir gelmez hemen fark ettim. Böyle işte o arkadaşların barları var, kendi takıldıkları bölgeler var. Türkiye'de de var da ne bileyim. Burada yine böyle bir Çin restorantı. Ya 20 pound, 25 pound güzel bir yemek yiyebilirsiniz. Ama ben bilmiyorum, Rusya'dayken yemiştim birkaç defa Çin restorantında da çok hoşuma gitmemişti. Bizim kültüre çok yakın değil. Ama İngilizlerin acayip bir şekilde böyle bir Çin mutfağına karşı şey olduklarını anladım. Gerçi Hindistanlılara karşı da öyleler. Hindistanlılara karşı da Hindistanlılar hem bu bölgede çalışıyorlar hem de aşırı bir Hint restoranı daha doğrusu. İngilizler acayip yiyorlar. Şöyle de güzel böyle kapılar yapmışlar girişlere. Burada da
Yine ayrı bir cadde. Burada insanlar böyle dışarıda takılıyorlar, sıra bekliyorlar saatlerce. Kimsenin kimseye bir şey dediği yok. Yani adam bir saatte sıra bekleyebilir. Problem yok. Güzel yapmışlar. Kendimi Çin'deymiş gibi hissettim yanına. Hiç gitmek istemiyorum ama bilmiyorum. İleride zamanla gösterir. Çin, Hindistan, Pakistan bu bölgeler çok kalabalık olduğu için çok gitmek istemiyorum. Ama hayat ne gösterir bilemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir de şuradan göstereyim size. Welcome to China. Arkadaşlar bahsetmek istediğim bir konu da var. Hani böyle İngiltere'yi düşündüğünüz, ne bileyim nasıl düşünüyorsunuz da temiz bir yerde olarak da çok görmeyin. Çoğu arkadaşıma anlattım. Yani inananlar oldu, inanmayanlar oldu. İnsanlar çiğnedikleri sakızı sürekli yere atarlar. Acayip. Çok gördüm. Ondan sonra bakın sağa soldaki pislikleri görüyor musunuz? Kimsenin dikkat ettiği yok. Bakın. Bir de güvenli değil abi. Sakın ha sakın, özellikle Londra'dan bahsediyorum. Güvenli bir ülkeymiş gibi düşünmeyin. İnsanlar sürekli bir şey halinde. Ya benim bir telefonumu çalacaklar, cüzdanımı çalacaklar, başıma bir şey gelecek. Hep ben mesela buraya geldiğimden belli biliyorum buranın durumunu zaten. Bir ihtimal diyorum lan birisi gelip telefonumu çalacak, başına bir şey gelecek. Hep bu kafadayım. Yani yemek olarak da arkadaşlar geldiğiniz zaman 10 pound'a 15 pound'a güzel bir yemek yersiniz. Öyle kafanızda çok da büyütmeyin. Mesela 1.75 pound'a şeye biniyorsunuz. Otobüse biniyorsunuz. Otobüse bindiğiniz zaman 1.75 pound bir kere okutuyorsunuz. Tekrar kartı okutmaya gerek yok. Ama metroda okutmanız lazım. Metroda okutmanız lazım ki hani gittiğiniz mesafe kadar para kessin. O yüzden olur da gelirseniz aklınızda mutlaka bulunsun. Hayat canlı. Şu araçları kullanabilmek için 2 yıl eğitim alıyorlar arkadaşlar. Yani o taksicilerin bu araca şoför olarak binebilmeleri için 2 yıl en az eğitim almaları gerekiyor. Çünkü adamlar motosiklete binip 2 yıl boyunca ezbere Londra'yı soruyorlarmış. Bir de çok fazla Türk var arkadaşlar. Sürekli sağımda solumda Türkçe konuşan insanlarla karşılaşıyorum. Normalde çıkmayacaktım arkadaşlar. Çok yorgunum. Ama yine de dayanamadım. Dedim gideyim. Video çekeyim. Hello. Burada da egzotik olaylar var arkadaşlar. İpler mipler.
Abicim nereye düştük biz ya? Böyle bir yere geldik. Şurada sol tarafta duran insanlar sırada beklerken arkadaşlar hiç sıkıntı olmuyor. Herkes sırada beklemekten memnun. Ve sırada beklerken işte yanındakine laf atıyor, o ona laf atıyor. Yani atmış oldukları laf tartışma anlamında değil. Birbirleriyle şakalaşıyorlar, konuşmaya başlıyorlar. Bu da ben zaten bunu turizmde çalışırken daha önce o zamandan beri biliyorum da buraya gelince daha önceki geldiğini daha çok gördüm. Burada da şimdi görünce hatırlıyorum o anki durumları. İnsanlar genelde sıra beklerken, restoranda otururken yan taraftakilerle falan o olayı yaşıyorlar. Şu Brazilian Steakhouse'un birkaç tane daha gördüm. Herhalde franchise gibi bir mekan. Şunlar da İngiltere'nin o meşhur araçları arkadaşlar. Bahsettiğim ama en pahalısı herhalde bunlar. Çok pahalı falan diyorlar da bir tanesine bineceğim. Buraya kadar gelip binmeden gitmek olmaz. Şu karşıda böyle bir sokak var. Bir de oraya gireyim ya. Oraya bayağı insanlar gidiyor. Gelmişken sizlere orayı da göstereyim. Telefonun şarjını doldurduk zaten. Ama mekanlar genelde kaliteli duruyor arkadaşlar. Her mekanın ayrı böyle bir konsepti olduğu için oraya giden yaş grupları olsun, artık lezbiyen mi diyeyim, gay mi diyeyim, ayrı ayrı böyle bir ekibi var. Onu da sizlere söyleyeyim. Her çeşit mekan bulabiliyorsunuz. Hello. İnsanlar kafasına göre takılıyorlar arkadaşlar. Burada da bir mekan var. İçerisi kalabalık bayağı. İnsanlar kafasına göre takılıyorlar abi. Yiyenler, içenler. Şurada ağaçları falan şey yapmışlar. Daha bir taşkınlık görmedim geldiğinden belli. Her mekanın girişinde böyle güvenlikler oluyor birkaç tane. Kolay kolay da sıkıntı çıkacağını sanmıyorum da. Ama o hırsızlık olayları oluyor arkadaşlar. Onlar sıkıntı. Ama geri kalanlara bakın mesela şimdi ben kamerada gösteremiyorum da. Arkada böyle adam kulübenin arkasına geçmiş. Yani işiyor. Güzel de bir bina. Bu da İngiltere'nin o meşhur 2 katlı otobüsleri. Bu 2 katlı otobüslere binince arkadaşlar en önüne oturun. Çok güzel manzarası oluyor.
şehri direkt izleyebiliyorsunuz. Hiçbir şeyden de mahrum kalmıyorsunuz. Yani istemiş olduğunuz her şeyi görebiliyorsunuz. Artık kaç numaraya bineceğinizi öğrenip araca binmek kalıyor. Bir de insanlar böyle Free Palestine diye atkıdır, kuşidir, bayağı takanlar da gördüm. Helal olsun. Araç kiralamayı düşünüyordum. Sırf şu araç kiraladıktan sonra yolları karıştırırım sağdan mı soldan mı diye şey yapamadım arkadaşlar. Cesaret edemedim ya. Bizim arkadaşlar da gerek yok falan filan, metro var, otobüs var, o var, bu var dediler. Almadım. Yoksa para değil arkadaşlar. Günlük bir araç kirası, hani böyle Ford Fiesta falan, ne kadardı ya? 450 lira falan. Tabii o kaskosunu falan söylemiyorum. Onlar ayrı. Bakın bu dediğim gibi insanlar dışarıda birasını içiyor, sohbetini ediyor. Kimse sıra beklerken falan gerilmiyor. İçkisi geliyor abi dışarı. İçmeye devam ediyor. Bu onlar için çok normal. Bir de şu tarafa gireyim. Şurada ne varmış? Striptease. Raymond. Striptease bar varmış arkadaşlar orada da. Şu bayraklardan zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Mekanın genelde erkeklerin takıldığı yerler oluyor. Çok da şey yapmak istemiyorum, konuşmak istemiyorum ki siz izleyin diye. Belki keser, müzik eklerim. Çünkü arkada çalan müzikler bazen şey olabiliyor, telifli olabiliyor. Bu sefer ister istemez yayınlayamıyoruz. Yayınlasak da videomuzu kaldırırlar. Şöyle bir... Buradan geçmiştim arkadaşlar zaten biraz önce de. Yo, give me something. I did it. Abicim yürürken mesela görüyorsunuz değil mi? Bahsetmiş olduğum mekanlar buna benzer mekanlar. Şu araya gireceğim. Bu arada da bizi neler karşılıyor bilmiyorum artık. Yine aşırı bir ot kokuyor arkadaşlar. Burada otlarda sıkıntı yok. İnsanlar içiyorlar. Kimsenin bir şey dediği de yok. Burada serbest. Kimsenin, bilmiyorum, daha önce geldiğinde de aynı durum vardı. Ama ben bilmiyorum, yasak, adı yasak. Sadece şey olarak yasak diyorlar.
ne derler? Hani Türkiye'de de var ya bazı olaylar. Bakın sakız olaylarını göstereyim size bakın. Yerin her yerine sakız atıyorlar. Bazı bölgeler var full sakız. Ne oldu ya orada? Böyle bir tezgahın içine düştük. Hello mate. Are we thinking of coming by bicycle today? Abicim çok değişik ya. Şurada karşıda insanlar yerde oturmuşlar. İşte birasını içen, içkisini içen, normal suyunu içen, kolasını içen neyse. Burada şu manzaraya bakıyorlar. Burada reklamlar var. Şu Amerika'daki Times Square var ya arkadaşlar. Aynı onun gibi. Hello. Böyle elinde şişe içkiyle gidenler de var. Birayla gidenler de var. İlginç.